8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doçent doktor Can Karaca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun hocam. Teşekkürler. Hocam şeker hastalığı nedir? Evet, şimdi şeker hastalığı hepimizin bildiği gibi basit olarak kandaki şekerin normalden yüksek olmasıdır. Bilimsel değeri nedir? Açlık kan şekeriniz 126'nın üstünde, tokluk 140'ın üzerindeyse ya da günün herhangi bir saatinde ölçtüğünüzde kan şekeriniz 200'ün üzerindeyse, 3 aylık ortalamanızda hemoglobin A1C seviyesi 7'nin üzerindeyse şeker hastalığından bahsediliyor. Biraz belirtilerinden bahsedelim hocam. Çünkü diyabet çok sıkıntılı Evet, çok bir yaygın. hastalık aslında ve çok da yaygın. Evet, erişkinler şeker hastası olan erişkinlerin yarısı şeker hastası olduğunu bilmiyorlar. Belirtileri neler? Şimdi damarda şeker yüksek diyoruz. Şöyle düşün, damarı bir reçele benzetin, içindeki kan yoğunluğunu. O zaman ne yapacaksınız? Reçel kadar yoğunsa damarınız, su içmek isteyeceksiniz. Çok su içerler. Dolayısıyla çok su içtikleri için çok idrara giderler. Sürekli ağız kuruluğu olur hastalarda. Ve işin enteresan tarafı yemek yedikleri halde yarım saat sonra acıkırlar. Çok yemek yerler ve çok acıkırlar. Ve yemek yemesine rağmen zayıflayan hastalarımız vardır. Bu zaten yüksek şeker eritiyordur hastayı. Bacakları ipince, kollar ipince kalır. Gövde şişer böyle. Abdominal obezite olur, visceral obezitesi olur. Kadınlarda çok sık idrar yolu enfeksiyonu, vajinal enfeksiyonlar olur. Erkeklerde sertleşme sorunları olur. Bu gibi belirtileri oluyor hastalarda. Hocam peki şeker hastalığının bir ameliyatı var mıdır? Şeker hastalığı, şimdi obezite cerrahisinden gelen bir süreç var. Obezite cerrahisinde şunu görmüşler, insanları ameliyat ediyorlar. Obezite cerrahisi olan kişilerin %30 ile 35'i, yani 3 tanesinden bir tanesi şeker hastası. Ve bunların ameliyat sonrası erken dönemde kilo vermeden şekerlerin düzeldiği görülmüş. Ve bundan sonra bir takım ameliyatlar çıkmış. Bizim de yaptığımız şu an transbipartisyon dediğimiz ameliyatlar var. Biz bu ameliyatlarla şeker hastalığını düzeltmeyi hedefliyoruz. Amacımız 3 aylık şeker ortalamasını 7'nin altına düşürmek ve hiç ilaç kullanmadan bunu hedefliyoruz. Vakada %88.8 hastalarda başarı elde ediyoruz. Çok büyük bir başarı Çok oranı. büyük bir oran. Çünkü Amerika'daki diyabet hastalarının %50'si hedeflenen düzeye ulaşamıyorlar. Ve bunun üstüne kolesterol de eklediğiniz zaman, eğer kolesterol de hedef düzeye ulaşmasını yaptığınızda %15'lere, %19'lara düşüyor ilaç tedavisiyle başarı oranı. O yüzden insanlar artık ameliyata gidiyorlar ve birçok uluslararası birlik, Uluslararası Diyabet Birliği, ADA, Amerikan Diyabet Birliği artık diyabetin tedavisinde cerrahi tedavide tedavi algoritmasını bir basamak olarak görüyor. Peki burada hasta seçimi nasıl olmalı hocam? Yani hani her diyabet hastası Evet. cerrahiye gitmeli mi, fayda görür mü, yoksa buna göre bir kriteriniz var mı? Şöyle, tabii ki her diyabet hastası ameliyat olmaz. Birincisi tip 2 diyabet olması lazım. Ne yazık ki tip 1 diyabetlere ameliyat yapamıyoruz. Yani tip 2 şeker hastası olacak. Ve bunlar da eğer hedeflenen düzeye ulaşamıyorlarsa, ilaçla, diyetle, egzersizle hedef istenen şeker seviyesine ulaşamıyorlarsa ameliyat gündeme geliyor. Tabii ki başka kriterler de var. Hastanın vücut kitle indeksi önemli. Vücut kitle indeksi genelde şeker hastalarında obezlerdir ama birinci derece obezlerdir. İkinci, üçüncü derece obez genelde değillerdir. Zaten ikinci, üçüncü derece obezitesi varsa hastanın sadece obezite cerrahisinden bile fayda görür. En önemli kriterler hasta seçimi kişiye özgü olmalı. Ameliyat tekniği ona göre belirlenmeli ama birinci süre diyabet süresi ne kadar kısaysa o kadar fayda görüyorlar. 5 yıldan kısaysa. 2, eğer 40 yaşından gençse hasta çok fayda görüyor. 3, en önemli kriter bilimsel verilerde C peptit düzeyi eğer 3'ün üzerindeyse hasta çok ciddi oranda fayda görüyor. Ama biz 1,5'un üstünde de 1,5, 2, 2,5 C peptit seviyesi olanları da ameliyat ediyoruz. Dördüncü kriterde insülin kullanıp kullanmaması. Eğer insülin kullanıyorsa fayda görme ihtimali daha düşük deniyor. Kullanmadan, yani daha erken başvursa daha çok fayda görüyor diyor ama bizim çok hastamız var. İnsülin kullanırken ameliyat ediyoruz ve ameliyat sonrasında insülin kullanmayı da, ilaç kullanmayı da bırakıyorlar. Çok iyi. Hocam peki diyabetin neden olduğu hastalıklar var mıdır? Bir de şeker, yani diyabet ameliyatı onların yani Çözümü ortadan olur mu? kalkar mı daha doğrusu? Evet, şöyle, ortadan şimdi- kaldırır mı? Evet. Şimdi nasıl başladığım damarı reçel gibi düşünün, yoğun. Eğer damarınız o kadar şeker varsa, yoğun varsa serbest yağ asitleri de var ve yağ asitleriyle şeker damarlarda yağ birikintisine neden oluyor. Dolayısıyla bizim mikro ve makrovasküler dediğimiz damarlarda hasara neden oluyor. Mikrovasküler hasarlarda en sık karşımıza çıkan hastalarda görme bozukluğu, bulanık görme, hatta körlüğe kadar gidebiliyor. Erişkin körlüğün en sık nedeni
şeker hastalığı. Ya da birçok hastada yine nöropati var. Birçok hastamız ayaklarda yanma, karıncalanma, ağrı oluyor. Ameliyat ettiğim bir hastam vardı. Bütün gün ayakta çalışıyordu. 25 yaşında genç çocuk, diyabet hastası. Ve artık çok genç yaşta da gözüküyor. Ameliyat ettik. 3. ayda ne ayak ağrısı kaldı, ne bacak yanması kaldı, ne insülin kullanıyor. Hepsini düzeltti. O yüzden ameliyat sonrası, o yüzden metabolik cerrahi diyoruz. Metabolik sendromun bütün komponentleri, karaciğer yağlanması düzeliyor. Kolesterol ya da trigliserit seviyesi normale geliyor. Şeker seviyesi normale geliyor. Ve en önemlilerinden bir tanesi tansiyon normale geliyor. Tansiyon ilacı kullanan hastaların %73 ile %85 arasında tansiyon ilacı kullanmayı bırakıyorlar. İlaçla bunu sağlama oranınız %10'larda, çok daha düşük. Ameliyat sonrası bütün bunlar düzeldiği için kişinin yaşam süresi bilinen ölüm nedenleri arasında %92 oranında ölüm nedenleri azalıyor. Kansere bağlı ölüm nedeni %60 oranında azalıyor ameliyat sonrası. Yani Çok ameliyat büyük oranlar hocam. çok ciddi faydası var ve bütün artık işte dahiliyecilerin, kardiyologların textbooklarına girdi artık bariyatrik ve metabolik cerrahi. İhtiyacı olan hastalarda doğru hastayı seçtiğimizde, kişiye özgü tedavileri yaptığımızda, hastayla karar verdiğimizde, hedefi de ameliyat öncesi doğru koyduğumuzda çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Ya bu sadece hayat kalitesini değil, hayat süresini de çok Süresini uzatıyor. uzatıyor. etkileyen Tabii rahatsızlıklar hayat bunlar. süresini Yani uzatıyor. Ya o yüzden hani diyabetle bu tip bir yolla başa çıkabilmek çok çok önemli diye düşünüyorum. Tabii şu Aslında an kabullenmemek de gerekiyor. Benim genetiğim bu şekilde, DNA'm Tabii bu ki. şekilde deyip, Tabii. aile de bu şekilde deyip kabullenmemek de gerekiyor. tabii birçok insan dediğim gibi şeker hastası olduğum farklı değil. Şeker hastası oluyor. Şöyle de kabullenmiyorlar. Bana bir şey olmaz deyip dışarıdan bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Evet. İlaçlarını kullanmayan, şöyle halk arasında yanlış bilinen doğrular denir. İnsülin kullanırsam buna bağımlı olurum deyip hastanın insüline ihtiyacı var, insülin kullanmıyor. Hemoglobin ABC 11-12'lerde her an kalp krizi geçirebilir. Her an felç geçirebilir ama hasta ilaç kullanmıyor. Şekerler yüksek. Ortada saatli bomba gibi geziyorlar. Ama bu hastaların ilaç kullanması, hastalığı kabullenmesi ve tedavi arayışı içine girmesi lazım. Hocam bir de bu transit bir partisyon Evet, cerrahisinden ameliyatı de daha- evet. bahsedin isterseniz. Nedir bu ameliyat? Şimdi bu ameliyatın 2 türü var. Bir tek anastomozlu, yani önce midenin bir kısmını alıyoruz. Sonra ince bağırsağın hepsini ben ölçtükten sonra belli oranda son kısmını yukarıya taşıyoruz. Mideyle bağlantı yapıyoruz. Bir tanesinde mideyle tek bağlantı yapabiliyoruz. Daha çok zayıf hastalarda. C peptit düzeyi yüksek, çok fazla ilaç kullanmayan hastalarda bunu tercih ediyoruz. Ama hastanın C peptiti düşük, insülin kullanıyor, kilosu da varsa o zaman 2 anastomoz dediğimiz hem mideye bağlantı yapıyoruz. Mideye bağlantı yaptığımız yerden bağırsağı kesip bağırsağın başlangıç kısmını sona bağlantı yapıyoruz. Hem mideden 2 tane çıkış oluyor. Bir normal yol, 12 parmak bağırsağından geçiyor. Bir de yeni yaptığımız yol. Yeni yaptığımız yolda direkt bağırsağın son kısmına gidiyor. Bu şekilde yaptığımız zaman bağırsaktan GLP-1, oksitomodulin, peptidin gibi bir takım hormonlar salgılanıyor. Bu hormonlar pankreasta gidip insülin üretimini artırıyor. Karaciğerde insülin çıkımını azaltıyor. Serbest yağ asitlerinin miktarını azaltıyor. Böylece damarlarda yağlanma azalıyor. Kişinin de şeker hastalığı düzeliyor bu sayede. Mesela insülin kullanıyorsa dozu azaltıyor veya kesiyor. Dozunu azaltan çok az, daha çok insülin kullanmayı bırakıyorlar. bırakıyor. Bırakılıyor. O insülin dozunu azaltı zaten aslında obezite cerrahisinde de şeker cerrahisi, metabolik cerrahide de ameliyattan önce hedeflerinizi belirlemeniz lazım. Yani ameliyattan önce başarıyı belirleyebiliyorsunuz. Ameliyattan önce hastaya uygun ameliyat tekniğini ve doğru ameliyat yaptığınızda, hastanın da ameliyat öncesi değerleri iyiyse, ekip olarak dahiliye doktorunuzla, kardiyoloğunuzla doğru bir strateji belirlerseniz, hastaya da bunu anlatırsanız insülin kullanmayı da bırakıyorlar. İlaç kullanmayı da bırakıyorlar. Zaten insülin dozunu azaltacaksa o hastayı ameliyat etmemek lazım. Çünkü zaten fayda görmeyecek gibi az oluyor. Şunu söyleyebilir miyiz? Obezitesi, yani obez ve diyabeti olan hasta, Evet. bu anlattıklarınızdan bu sonucu çıkarabilir miyim diye düşünüyorum. Hem obez hem de diyabeti olan ve kriterleri karşılayan hastalar için aslında her ikisi için de çözüm sağlamış Tabii her oluyorsunuz, ikisinde değil mi? çözüm sağlıyor. Hem obeziteden kurtuluyorlar hem şekerden kurtuluyorlar. Obez olmayan hastaları da ameliyat ediyoruz. Tek anastomoz dediğimiz. Vücut kitle indeksi 25-27 arası hafif fazla kilosu olanlar da ameliyattan fayda görüyor. Ama obezitesi olanlar daha fazla fayda görüyorlar. Özellikle vücut kitle indeksi 35'in üzerindeyse daha fazla fayda görüyor. Ama bazı bilimsel çalışmalarda vücut kitle indeksi önemli değil diyor. Biri %72, biri %71 fayda görüyor diyor zayıf olanlarda. Asya ırkında zaten çok düşük kilolarda bile, 5-10 kilo fazlalığında bile metabolik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Kiminin 10 kilo fazlası oluyor, vücudunda şeker oluyor,
damarlarında yağlanma oluyor. Kiminde de sağlıklı obez diyoruz. Hastanın 50 kilo fazlası var ama şekeri normal. O yüzden hastayı iyi seçip iyi değerlendirmek lazım. Hastayla iyi konuşmak lazım. Ama doğru hastaları seçtiğimizde, uygun hastaları seçtiğimizde başarı oranları çok yüksek. Hocam biz diyabeti mesela ameliyat olacak bir hasta için en önemli komorbid faktörlerden Tabii. birisi olarak sayıyoruz. Tabii yani ki. bir hastanın diyabeti varsa işte kemik kaynamasında Yara gecikme iyileşmesi. olabilir, yara iyileşmesi bozulabilir diye onu riskli gruba katıyoruz. Tabii. Bırakın yani normal hayat konforunun Evet. etkilenmesinin bu kadar ciddi sorunlar olan bir şey. Tabii diş çekmekten bile korkar Kesinlikle. dişçiler. Hocam. Diyabet çok önemlidir. O yüzden orada da şuna dikkat etmek lazım. Bütün konsültasyon formlarında var şeker hastalığı. Tabii şeker hastalığı çok Ciddi. önemli risk faktörüdür. Ameliyat sonrası şeker seviyesi eğer 250'nin üstünde olursa, bizim ameliyatta da sizde de öyledir muhtemelen. Bizde kaçak riski, yara iyileşmesi kötü etkiliyor. O yüzden ameliyat Kesinlikle. sonrası hastanın şekerini iyi takip edip 250'nin altına düşürmek lazım. Genelde 20. günde tamamen normale geliyor ama biz hasta 4-5 gün yatıyor. Maksimum 6 gün yatıyor. O sürede de ihtiyacı olursa insülin araya giriyoruz. İlaçlarını veriyoruz. Hastanın şekerini normal seviyede tutup yara iyileşmesini kolaylaştırmak lazım. Yani sadece ameliyat yapmakla iş bitmiyor. Ameliyat sonrasındaki takibini de doktorun iyi bilip takip edip oluşabilecek komplikasyonları baştan önlemek lazım. Yine bu noktada hani deneyimli, bu işi yapan Tabii, bir merkezler, ekibe, bir ekibe teslim başvurmak olmakta lazım. da çok Tabii ki. fayda var. Çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. En azından Hocam peki bunu söyleyelim izleyicilerimize. seyircilerimiz için kolay olsun diye. Obezite ameliyatı olacak kişilerin merkez seçerken, klinik seçerken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bunu bir vurgulayabilir miyiz acaba? Şimdi burada herkes biraz atıyor. 1000 ameliyat yaptım, 10.000 ameliyat yaptım, 10 yıldır, 20 Evet. yıldır yapıyorum. Doktorun gerçekten deneyimine bakmaları lazım. Doktorun yorumlarına bakması lazım. Bakabiliyorlarsa bilimsel çalışmalarına bakması lazım. Hangi hastanede yaptığına bakmaları gerekiyor. Hastanenin kardiyoloğu var mı, yoğun bakımı var mı, endoskopi ünitesi var mı, hastane donanımlı mı, hastane de önemli, doktor da önemli. Ve doktor ameliyat öncesi, tamam hastanede doktor çok, her doktor var ama sizin ameliyat edecek doktor bu doktorlardan öneri alıyor mu? Bunlara bakmak lazım. Ekip çalışması gerekiyor. Tabii ki ve en önemlisi bence ameliyat olmadan önce gidip doktorun polikliniğinde oturup gelen hastaları kontrole, orada gelen hasta var mı, kontrole geliyorlar mı, ne sıklıkta geliniyor paylaşıyoruz. Ameliyat ettiğimiz bir hastayı hemen altına yorum yazıp hastada fikir sorabilir. Bu doktor gerçekten bu ameliyatı yapıyor mu, memnun mu? Sadece çünkü bazen ameliyat yapıp bir daha doktora ulaşamayan hasta yakınlarının şikayetlerini söylüyorum. Biz de bir daha doktor görmüyoruz diyor. Yani doktora ulaşabiliyor musunuz? Bunlar önemli çünkü özellikle diyabet cerrahisinde hastayı ömür boyu takip etmeniz lazım. Hastayı hiç boş bırakmamanız lazım. Obezite cerrahisi de öyle. Hani obezitede ileride kilo aldığında bazen hastayı suçluyoruz. Sen yedin, sen içtin, biz seni zayıflatmıştık dense de ki kontrole gelmesi lazım. Ama şeker ameliyatında hastayı ömür boyu doktorun takip etmesi lazım. Hastanın da doktora ulaşması lazım. Bir kere doktora ulaşamıyorsanız oradan uzak durun yani. Teşekkür ederiz hocam. Biz İyi ki teşekkür geldiniz. ederiz. Çok Ağzınıza değerli sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ bilgiler olun. paylaştınız bizlerle. Evet, bugün Teşekkür. 8'de Sağlık'ta misafirimiz obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doçent doktor Can Karaca'ydı. Kendisiyle şeker hastalığından yani diyabetten ve ameliyat sürecinden bahsettik. Ameliyat kimlere yapılır, kimlere yapılmaz kısmından da bahsettik. Sürecin ciddiyetinden de bahsettik. Evet, 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.